Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tek kişilik Ramazan pidelerim fırından çıktı. Mis gibi kokular evimize dağıldı. Evet arkadaşlar, Ramazan pidelerim fırından çıktı. Sıcak sıcak. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Bakın. Ne kadar güzel oldu. Fidik, görüyor musunuz arkadaşlar şu güzelliği? Küçük. Bir kişiye bir akşam yemeğinde, iftarda bu çok güzel yeter. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu pamuğu size göstermek istiyorum. İç dokusunun pamuğunu görüyor musunuz? Bakınız. Şu güzelliği görüyor musunuz? Ön maya ile yaptığımız için arkadaşlar o kadar hem güzel pişmiş hem de bir sünger. Sünger. Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi yapıyorum. Geleneksel, çok sevdiğimiz. Bunun için malzemem 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şekerim, 10 gram kuru maya. Öncelikle ön maya yapıyoruz arkadaş. Pidede ön maya yaparsanız arkadaşlar çok iyi sonuç alırsınız. Elemiş olduğum bundan 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra kapağı kapatıyorum. Üzerine bir havlu örtüyorum. 15-20 dakika ön mayamın gelmesini bekliyorum. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel ön mayamız geldi. Bu ön mayayı yaparsanız pidenizde çok başarılı olursunuz. Tek içerisine süt koymamıştım. Artık bu aşamada ılık süt 1 bardak koyuyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ediyorum. Siz dilediğiniz sıvı yağ koyabilirsiniz. Tuzumu koymamıştım arkadaşlar ön mayalamada. 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Şimdi öncelikle güzelce süt ve bu ön mayayı, bakınız arkadaşlar ne kadar güzel mayalandı. Güzelce hepsini bir karıştırıyorum. Şimdi artık yavaş yavaş yoğunlaşıncaya kadar unumu koymaya devam ediyorum. Açıklamalar bölümünde ne kadar un kullandığımı yazacağım arkadaşlar. 3. Önce 2 bardak koymuştuk arkadaşlar. Bu 3. bardak oluyor. 4. Öncelikle bir 5 bardak unumu karıştırıyorum, yediriyorum. Daha sonra yoğurma aşaması. Arkadaşlar bakar mısınız? Şimdi 6. su bardağı unu da ilave ediyorum. Bu aşamada artık elimle yoğuracağım. Bu kalan unumu güzelce yedirmek istiyorum. Şu şekilde bakınız unumu yediriyorum. Unumu vermeye devam ediyorum. 1 bardak daha koydum. Toplamda 7 bardak arkadaşlar, bu tarif için çok uygun oluyor. Şimdi güzelce bu unumu hamuruma yediriyorum. Arkadaşlar kasede rahat yoğuramadım. Masaya aldım. Alıyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde açıyorsunuz bakın. Pideniz eğer pamuk gibi olmasını istiyorsanız şöyle 2-3 dakika yeterli, bakınız. Bu şekilde açıyorsunuz. Tabi bu mayalanmadan önce yapacağınız işlem. Şimdi mayalanırken artık bu, şimdi arkadaşlar sakız gibi bir
hamurumuz oldu. Şimdi bu şekilde çok hafif, bakın ele yapışıyor ama artık un koymadım. Kapağı kapatıyorum. Sarıyorum. 45-50 dakikada hamurum mayalanacak. Bakın şimdi ne kadar. Size gösteriyorum. 4 parmak aşağıda. Kapatıyorum. Mayalanmayı bırakıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel mayalandı, kabardı. Çünkü ön mayalama yaptığımız için arkadaşlar, bakınız. Şunu görüyor musunuz? Güzelliği. Çok güzel. Tam 2 katına çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle örtümü alıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel kabardı. Şöyle yapıyoruz. Buyurun. Şimdi bir havasını alacağım ben arkadaşlar. Hamurumuzun. Bakın. Şu güzelliği görüyor musunuz arkadaşlar? Buyurun. Şimdi arkadaşlar ellerimi çok hafif yağladım. Çünkü bu aşamada un kullanmak istemiyorum. Buyurun. Şöyle biraz havasını alıyorum. Bakınız. Şu güzelliği. Şimdi hamurumu, arkadaşlar ben bundan önce de 2 tane pide çekimi yaptım. 2 tane orta boy pide yapmıştım. Bugün sizlere misafirlerinize sunabileceğiniz tek kişilik pideler hazırlayacağım. Şimdi keserek işe başlıyorum. Buyurun. Şu hamurumun güzelliğine bir bakınız. Şimdi pide hamurumu arkadaşlar keserek küçük parçalara ayıracağım. Fakat şu güzelliği bir görmenizi istiyorum. Ne kadar güzel mayalandı. Şimdi önce ikiye böldüm. Daha sonra tekrar ikiye. Daha sonra tekrar ikiye. Toplamda 8 adet küçük pidemiz olacak. Şimdi çok az bir un serpiyorum altına yapışmaması için. Bakınız şu güzelliği. Daha sonra şöyle ortaya topluyorum. Bu şekilde. Şöyle bir tane pide hamurum bu şekilde hazır. Öncelikle bu şekilde hazırlıyorum. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu alt kısmı oluyor. Geliyoruz kağıdımızın üzerine. Şekil vermesi kolay olsun diye şu hafif zeytinyağı ile şekil veriyorum. Mayası olacak. Daha sonra üzerine işlem tekrar yapacağım. Şöyle yaptık, kapattık. Bakınız. Top haline getirdik. Arkadaşlar vermiş olduğum ölçüden 8 adet pidem çıktı. Neden 8 adet? Arkadaşlar iftar sofrasında gelen misafirlerinize bir tane tabağa koyuyorsunuz. Öyle pide bölmek ve kesmek derdi olmuyor. Çok şık bir görüntü oluşuyor. Buyurun. Tek kişilik pidelerimiz bu şekilde. Şimdi bu ikinci yaptığım tepsi. Birinci yaptığım tepsi bakınız. Tekrar kabarmaya başladı. Şimdi üzerlerini örtü örtüyorum. Tepsi mayalanmasın.
2 yumurta sarısı, 2 yumurta beyazından ayırdım. Bunu kullanmıyorum. 2 yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağımı ilave ediyorum. Çabuk pişmemesi için yumurtanın yumurta sarılarını zeytinyağı ile güzelce açtım bakın arkadaşlar. Üzerine kabuk kabuk olsun sevmiyorum. Susamları da içine ilave edeceğim. Şöyle 1 yemek kaşığı susamı. Bunun da sebebi arkadaşlar, pide yerken her yer susam oluyor. Bu şekilde yaparsanız susam ve çörek otları pidenizin üzerine yapışır ve düşmez. Şimdi üzerine süreceğimiz malzememiz hazır. Arkadaşlar ilk yaptığım tepsi bakınız, tepsi mayası çok güzel kabardı. İkincisi daha kabarmadı. Daha iyi böylesi çünkü tek tek pişirirseniz daha başarılı bir sonuç elde edersiniz. Onu tekrar örtüyorum. Şimdi bunun üst dokusunu hazırlayacağız birlikte. 2 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı koymuştum. Çok yoğun olduğu için şöyle bir tatlı kaşığı yoğurdumu ilave ettim. Karıştırdım. Bakınız sıvı hale geldi. Şimdi üzerine sürüyorum. Bolca sürüyorum. Size öncelikle şöyle yapayım. Şöyle parmaklarımızın ucuyla bakınız küçük tek kişilik pide olduğu için arkadaşlar çok şekil vermenize gerek yok. Bir de ortasına şöyle bastırıyorum. Bakınız yeterli. Buyurun şekli hazır. Şimdi fırın arkadaşlar 200 derecede açtım. İçerisine 1 kap su koydum. Fırınım 15 dakikadır açık. Şöyle 2 parmağımla tekrar bir çukur oluşturuyorum ortasına. Bu şekilde hepsini hazırlıyorum. Tek kişilik pidelerim şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırına pişmeye gidiyor. Fırında ne kadar güzel pişiyorlar. Bir ara çekim yapmak istedim sizler için. Fırında bir o kadar daha kabardı tek kişilik pidelerim. Tek kişilik pidelerim bakar mısınız ne kadar güzel pişti. Birinci tepsi pidelerim pişti. Fırından çıktı. Şimdi ikinci tepsi fırına gidiyor pişmek için. Sıcak sıcak Ramazan pidelerim fırından çıktı. Herkese iyi Ramazanlar diliyorum. Ramazanın sağlık, huzur ve dualarla geçmesini diliyorum. 8 adet pidem oldu. Mis gibi kokular evimize dağıldı. Eğer Ramazan pidelerimi beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servel'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Servel'in mutfağını izlemeye devam edin. Mis gibi pidelerimi sizlere öneriyorum. Gerçekten arkadaşlar çok 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 nefis oldu. Şimdi biraz ılısın. İç dokusunu ve tadım aşaması. Evet arkadaşlar Ramazan pidelerim fırından çıktı sıcak sıcak. Şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Bakın ne kadar güzel oldu. Çok sıcak olduğu için şimdi dokunamıyorum. Şöyle yapayım. Bakınız pufidik pufidik görüyor musunuz arkadaşlar şu güzelliği? Çok güzel piştiler, kabardılar.
Mis gibi. Şimdi sizin için tadım aşaması arkadaşlar. Buyurun. Bakınız arkadaşlar. Şu güzelliği görüyor musunuz? Mis gibi. Arkadaşlar şöyle büyüklüğü bir karıştan küçük. Bir kişiye bir akşam yemeğinde, iftarda bu çok güzel yeter. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu pamuğu size göstermek istiyorum. İç dokusunun pamuğunu görüyor musunuz? Bakınız. Şu güzelliği görüyor musunuz? Ön maya ile yaptığımız için arkadaşlar o kadar hem güzel pişmiş hem de bir sünger. Sünger. Şunu da iç dokusunu size göstermek istiyorum. Çok sıcak olduğu için artık buna bıçak sürülmez arkadaşlar. Bakınız. Şu güzelliği görüyor musunuz? Pamuk gibi. Mis mis mis. Sizin için bir lokma yiyorum. Arkadaşlar bu tarifim kaçmaz. Şöyle gösteriyorum. Pamuk. Buyurun. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.